Merhaba arkadaşlar. Bu videoda proxy kavramından bahsedeceğim. Biz proxy'leri neden eklemeliyiz ve neye göre ekliyoruz? Bu kavramlara biraz açıklık getirmek istedim. Çünkü biz backup'ların hızlı bir şekilde sarkmadan alınmasını isteriz. Eğer ortamımızda proxy'lere ihtiyaç varsa bunları neye göre kuracağımızı, best practice'leri öngörerek, uygulayarak kurmamız gerekmekte arkadaşlar. Yüksek verim alabilmek için. Proxy'ler üzerindeki bir takım servislerle backup'ını almak isteyeceğimiz cihazların diskini kendine bağlayıp değişen dataları incremental alıyorsa değişen dataları, eğer full backup alıyorsa tüm diski komple yedeklemeye yarayan bir işçidir arkadaşlar. Normalde eğer ortamınız küçükse bunu Vim Backup Server'ın kendisi de yapabiliyor ama ortamda VM sayıları arttığında bu sefer işler değişiyor. Burada da proxylere ihtiyaç duyuyoruz. Hemen bir şema üzerinde göstermek istersem, gördüğünüz gibi burada bir şema var. Bir production storage'ı var. Yani sizin aktif kullandığınız sanal makinelerinizin datalarının barındırıldığı bir storage'ınız var. Ve bir kaynak hostunuz var. Backup server'ınız var arkadaşlar. Ve backup'ını almak istediğiniz bir VM'iniz var. Şu alan bizim backup'ını almak istediğimiz VM'imiz. Burada da bir backup proxy'miz var. Şimdi bunun nasıl işlediğini burada maddeler halinde anlatıyor. Backup sunucusu arkadaşlar, backup'ını almak istediği VM'i bulmak için ESX'e bir istek gönderiyor. vCenter'da VM'imizi buluyor. Bizim mimarimiz için konuşursak. Ve Vim Backup Server vCenter'a backup'ını almak istediği makinenin snapshot'ını almak için bir istek gönderiyor. Snapshot alındıktan sonra VM diskleri proxy'ye bağlanıyor arkadaşlar. Orijinal disk proxy'ye bağlanıyor. Bunu size backup videosunda da anlatmıştım. Tekrardan biz proxy ile backup alırken onu da değiniriz. Vim Backup Server verileri doğrudan proxy'ye bağlı disklerden okuyor arkadaşlar. Bu diskler proxy'ye bağlı. Proxy de tüm dataları Vim Backup'a gönderiyor hızlı bir şekilde. Ve işlem tamamlandığında VM'in orijinal diskleri proxy'den ayrılıyor ve alınan snapshot da siliniyor. Snapshot'ı niye alıyor? Çünkü biz backup'ı alırken makinenin çalışabilmesi için bir diske ihtiyacı var. Bu alınan anlık görüntü de, yani bu snapshot da bize o diski sağlıyor arkadaşlar. Ve yedekleme işlemi bittikten sonra snapshot silinirken değişen dataları orijinal diske yazıyor. Ve bu şekilde backup işlemi de başarıyla tamamlanıyor. Bir de ortamımızda ne kadar proxy'ye ihtiyacımız var onu belirleyebilmek için VMware'ün bir best practice'i var arkadaşlar. Bir hesaplama yöntemi var. Size onu da göstereyim. Kendi ortamlarınızda denersiniz. Ben VMware'ün rakamlarıyla deneyeceğim. Çünkü bizim ortamımız küçük olduğu için çok hesaplamaya da gerek yok. Oradaki bilgiler sizi yeterince aydınlatacaktır diye düşünüyorum. Şimdi ilk olarak hesaplama yönteminden ilerliyorum. Daha sonra limitasyonlarından bahsedeceğim. Şimdi neye göre hesaplıyoruz? Ona değinelim. Kaynakta backup'ını alacağımız dataların megabayt cinsinden bir değerine ihtiyacımız var. Eğer bir backup window'umuz varsa, yani backup alacağımız bir zaman aralığı varsa onun saniye cinsinden değerine ihtiyacımız var. Ve saniyede ne kadar veri işlenebileceğini hesaplayacağız burada arkadaşlar. Bir throughput değerine ihtiyacımız var. Değişen data oranına ihtiyacımız var. Günlük ne kadar datamız değişiyor. Full backup için ne kadar CPU'ya ihtiyacımız var değerini verebilmek için 100'e böleceğiz çıkan throughput değerini. Incremental backup için de ne kadar CPU'ya, ne kadar core'a ihtiyacımız var onu belirtmek için de throughput değerini değişim oranı ile çarpıp 25'e böleceğiz arkadaşlar. Şimdi 1000 VM'lik bir hypervisor ortamı düşünün ve 100 TB da datası var. 8 saat bir backup zamanı var. Bu backup'lar 8 saatte bitmeli. %10 da değişim değeri var arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi 100 TB'ı megabayta çevirmek için burada 1024 çarpı 1024 yapılmış ve 104 milyon megabaytlık bir değere ulaşılmış. Backup alabileceğimiz 8 saatlikte bir alan olduğu için 8 saati saniye cinsinden çevirdiğimizde 28.000 saniye yapıyor arkadaşlar. Throughput değerini de hesaplayabilmek için 104 milyon olan tüm datamı 104 milyon megabayt olan tüm datamı 28.800 saniyeye bölüyorum ve burada saniyede 3600 gibi bir değer çıkıyor arkadaşlar.
saniyede 3600 MB, saniyede bu kadar veriyi işlemeliyim diyor. Şimdi çıkan bu sonucu arkadaşlar, yani T'den çıkan sonucu 100'e böldüğünüzde 36 core yapıyor arkadaşlar. Yani benim 36 core'luk bir CPU'ya ihtiyacım var eğer full backup alacaksam. Incremental backup'ta ne kadar ihtiyacım var? 3600'ü %10 ile çarpıyoruz ve 25'e böldüğümüzde 14 core gibi bir oran çıkıyor arkadaşlar. Yani incremental backup'ta da 14 core'luk bir proxy'ye ihtiyacım var. Böyle bir durumda yüksek olan değerle ilerlersek bizim için faydalı olacaktır. Çıkan sonuçlara göre toplamda 36 core'luk bir proxy ve 72 GB RAM'lik bir proxy ortamına ihtiyacımız olacak arkadaşlar. Şimdi çıkan sonuca göre arkadaşlar bizim toplamda 36 core ve 72 GB olacak şekilde proxy'leri ayarlamamız gerekiyor. Peki burada nasıl ayarlama yapacağız? Her bir disk için bir CPU öneriyor ve maksimum proxy'lerde önerdiği maksimum değerler de 8 CPU ve 16 GB RAM olacak. Bir task bir CPU ediyor ve bir CPU'ya karşılık gelecek RAM miktarı da çarpı 2 oluyor. Yani bir CPU'ya 2 GB RAM istiyor. Ben bir diski işleyebilmem için. Şu ortamdaki mimariye göre ne kadar makine ayırmamız lazım? Maksimum 8 core istediği için 5 tane sanal makine bizim maksimum CPU değerlerimizi karşılayacaktır. 5 tane sanal makine kuracağız ve bu makinalara 16 GB'da RAM'ler atacağız. 16'şer GB RAM'ler dağıtacağız ve istediğimiz değerlere ulaşabileceğiz arkadaşlar. 100 TB'lık datayı ve 1000 VM'i backup alabilmek için bu proxy'ler bize yeterli olacağını hesaplama yöntemiyle gördük. Şimdi ihtiyacımızı böyle belirlememiz gerekiyor proxy'lerde. Bir de proxy'ler için bazı sınırlamalar var. Buradaki maddeler VMware'in kendi kılavuzu arkadaşlar. VMware vSphere kullanım kılavuzu. vCenter'ımız olduğu için vSphere'a bakmam gerekiyor. Şimdi burada en verimli yöntemden, proxy kullanımı açısından en verimli yöntemden en az verimli olana doğru bir sıralama yapılmış. Proxy'lerde en verimli yöntem burada da bahsedildiği gibi VM'lerin bulunduğu depolamaya veya VM verilerinin yazıldığı depolamaya doğrudan erişimi olmalıdır bu proxy'nin. Yani direkt olarak storage üzerine eğer eriştirebiliyorsak proxy backup'ı direkt storage üzerinden alıyor arkadaşlar. Ama bizim şu anki mimarimizde bu mümkün değil. Çünkü böyle bir bağlantı yöntemini bizim QNAP'ımız desteklemiyor. Bu sayede LAN'a atladığı için yani IP'ye çıkmadığı için bu veri transferi yavaşlığından etkilenmeyecek arkadaşlar. Biz ikinci maddedeki yöntemle ilerleyeceğiz. Burada da VM disklerine hot erişimi olan bir VM olabilir diyor. Bu proxy türü ana bilgisayar ile VMware yedekleme proxy'si arasında LAN'sız veri aktarımında etkinleştirir. Doğru. Biz şimdi backup'ını alacağımız makinelerin olduğu data center altına bir tane daha sanal makine oluşturacağız ve bu sanal makineyi proxy olarak kullanacağız ki bu data center altında o proxy tüm makinelere erişebiliyor demektir ve erişebilsin diye zaten bu data center altına kuracağız proxy'mizi. Üçüncü senaryoda da ise eğer mevcut data center'ın altına kuramıyorsak proxy'mizi, proxy bu mimari altında değil farklı bir vCenter'daysa o da artık IP trafiği üzerinden olacak. Yani LAN'dan olacak. Bu en yavaş yöntem oluyor bu seçeneklerin arasında. 10 gigabitlik bir bağlantı istiyor bu durumda. Çünkü 1 gigabitte tavsiye edilmiyor. En az 10 gigabit olmasını tavsiye ediyor. Proxy'lerde sanal makineye ne kadar yakınsak arkadaşlar performans o kadar fazla. Bunu aklımızda tutmakta fayda var. Backup'ını alacağımız makineye ne kadar yakınsak gecikme ve yavaşlık o kadar az oluyor. Şimdi aşağıdaki maddeleri zaten uygulayarak anlatacağım. Önemli olan nokta buydu. Burada da taşıma modları var arkadaşlar. Bu makalede. FC ile taşırsak FC SAN yöntemiyle direkt storage üzerinden datayı alabiliyoruz. Ama sanal cihaz üzerinden alacaksak bir proxy kuruyoruz arkadaşlar. Yani böyle yedekleme, yani bir sanal makine kuruyoruz ve üzerine proxy rolü ekliyoruz. A modunda da gördüğünüz gibi 1 gigabit Ethernet önerilmez. 10 gigabit Ethernet ile iyi çalışır diyor arkadaşlar. Siz de bu tabloyu inceleyebilirsiniz. Biz sanal bir cihaz kuracağız ve onun üzerinden diskleri kendimize bağlayacağız. Şimdi bu videoda bir proxy kurmadık. Nasıl kullanılacağından bahsettik. Gereksinimlerinden ve limitasyonlarından bahsettik.
Bir sonraki videoda da bir proxy kuralım. Ben bir sonraki videoya geçmeden önce burada bir proxy için sanal makine oluşturacağım. Normal bir Windows işletim sistemi kuracağım. O makinenin üzerine de bir sonraki videoda proxy rolünü kurup devam edeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.